Herkese merhaba, Besada Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bibimbap yapacağız. Kore dizilerinde göre göre bizim de canımız çekti ve yapmak istedik. Umarım siz de beğenirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz mantar, soya filizi, antrikot, soya sosu, ketçap, gochujang, pul biber, sarımsak, yumurta, pirinç, susam, salatalık, kapya biber, havuç, kabak ve yeşil soğan. Bizim kullandığımız ölçüleri açıklamalar kısmından bulabilirsiniz ya da siz kendi damak tadınıza göre malzemelerin oranlarıyla oynayabilirsiniz. Önce pirinçlerimi pişirmek için tencereye birazcık zeytinyağı döküyorum. 1'e 1,5 oranında yaptık biz. Pirinçlerimi yağın üzerine alıp birazcık kavuruyorum. Ardından da üzerine sıcak suyu ekleyeceğim. İsterseniz sadece haşlayabilirsiniz de. Tuzumu da ekleyip birazcık karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca pişireceğim. Ardından da üzerine örtü serip dinlenmeye alacağım. Şimdi sebzelerimi doğramaya geçiyorum. Önce havucumla başlayacağım. Kabuklarını soyuyorum. Ardından jülyen bir şekilde keseceğim. Bibimbap'a aslında karışık pilav diyebiliriz. O yüzden istediğiniz şekilde kesip farklı sebzeler de ekleyip çıkarabilirsiniz içerisine. Biz kullandığımız sebzeleri jülyen doğradık. Salatalığımı keserken sadece kabuklarını kullandım. Kapya biberi önce 2 eşit parçaya bölüyor, ardından da boyuna yine 2 eşit parçaya bölüyorum. Çekirdeklerini de ayırıp tekrar jülyen ve jülyen kesiyorum. Doğruyorum, yapıyorum. Kabağımı keserken önce 2 parçaya, ardından 4 parçaya bölüp kabuk kısmını sıyırıyorum ve orayı kullanacağım. Mantarlarımı da bu şekilde kestim. Saplarını da kullanıyorum. Etimi keserken yağlarını ayıklıyorum. Bu kalınlıkta olmasına özen göstererek kesmeye devam ediyorum. Malzemeleri pişirirken biz önce eti kızarttık çünkü sebzelere de tadının geçmesini istedik. Fakat sebzelerin rengini korumak ve lezzetleri farklı alabilmek için siz önce sebzeleri koyabilirsiniz. Zeytinyağında üzerine tuz ve karabiber ekleyerek etlerimi soteliyorum. Şimdi sebzelerimi sotelemek için yağımı tazeliyorum. Dediğim gibi siz isterseniz önce sebzeleri pişirin. Hatta tatları hiç karışmasın istiyorsanız her seferinde sebzelerinizi değiştirirken tavanınızı da temizleyin. Sebzelerimi çok fazla öldürmedim de çok diri de bırakmadım. Biraz ortasını bulmaya çalıştım. Tavaya atmadan önce sebzeleri tuzlayabilirsiniz. Soya filizini diğerlerine nazaran biraz daha az tutuyorum tavada. İsterseniz soya filizini haşlayarak kullanıp suyundan da soya filizi çorbası yapabilirsiniz. Şimdi tavaya yumurtamı kırıyorum. Gözünün dağılmasını istemiyorum. Çok hafif pişirdikten sonra üzerine su sıçratıp kapağını kapatacağım ve buharda pişmesini bekleyeceğim. Bunu direkt çiğ olarak da koyabilirsiniz ama biz çiğ yemek istemedik yumurtayı. Biraz pişirdik o yüzden. Sarısının sıvı kalması pirince kıvam verecek. Sosumu hazırlamaya geçiyorum. Sosumu hazırlarken 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı gochujang, 1 çay kaşığı da pul biber kullanıyorum.
Gochujang'ın bulması zor olduğunu biliyorum. O yüzden isterseniz biber salçasıyla da deneyebilirsiniz. Sarımsağımı ezip onu da ilave ediyorum. Sosumu bitirmiş oluyorum. İyice karıştırdım. En eğlenceli kısmı olan hazırlamaya geçiyorum. Önce ortaya sosumu yerleştirdim. Ardından sebzelerimi özenle diziyorum. Ortaya da yumurtamı bırakıyorum. Üzerlerinden birazcık süslemek için susam ve taze soğan ekleyeceğim. İsterseniz susam yağı da gezdirebilirsiniz. Koreliler çömlek gibi bir kapta servis edip o kabın altını kızdırıyorlar ve altındaki pilav tabanı birazcık daha çıtırlaşmış oluyor. O şekilde de çok lezzetli oluyormuş ama biz normal servis tabağında yaptık bu işi. Bu şekilde hem sağlıklı hem göz doyuran hem de karın doyuran bir tarif oldu. Bizim çok hoşumuza gitti. Umarım denerseniz siz de beğenirsiniz. Yakından da bu şekilde görünüyor. Sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Annyeong!